Bazı erkekler kadınları kullandıklarını belli etmeden onlarla ilişki yaşamaya devam eder ve çoğu kadın bu oyunun farkında bile olmaz arkadaşlar. Hatta erkeklerin bu tarz şeyleri yapamayacağını söyleyen kadınların sayısı da çok fazladır. Hiçbir şekilde tuzağa düşmeyeceğinden emin olan kadınların bu tuzağa düştüğünü ve çok kolay bir şekilde kandırıldığını da söyleyebilirim. Peki bu tarz erkeklerin kadınları kullanırken oynadığı oyunları anlamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte çıkarcı erkeklerin kadınları kullandığında yaptığı 5 şey. Değerli arkadaşlarım, bazı maddeler ilişkilerde bazen benzer şekilde olabileceği için söylediğim maddelerin tamamını ilişkinizde gözlemliyorsanız hayatınızdaki erkeğin iyi niyetinden şüphe edebilirsiniz. Geçelim maddelerimize. 1. Bir kadını kullanan erkek ilişki için yatırım yapıyor gibi gözükse de asla gerçek bir yatırım yapmaz. Peki bu ne demek? Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta kadının buradaki etkisinin ihmal edilmemesidir. Eğer erkek kadının kendisini eninde sonunda terk edeceğini düşünüyorsa ve ciddi bir yara almışsa böyle bir durumda dönemsel olarak kendini korumaya alabilir ve hiçbir şey yapmıyormuş gibi bile gözükebilir. Burada dikkat edilecek şey ilişkisel süreçtir arkadaşlar. Eğer erkek kadına bağlı olarak değişiyorsa, desteklendiğinde daha yapıcı oluyorsa, onaylanmadığında ve suçlandığında tepkisel davranıyorsa bu kullanıldığına yorumlanmamalıdır. Kadının olumsuz etkisi yokken ve yapıcı davranırken erkek mesajları ve konuşmaları kısa kesiyorsa, bir an önce bitirmeye çalışıyorsa, ortada sorun yokken ilişkiyi beslemeye yönelik herhangi bir adım atmıyorsa, ilişki için minimum düzeyde çaba sarf edip sanki çok büyük şeyler yapıyormuş gibi manipülatif hareket ediyorsa, her yaptığının mutlaka karşılığını görmek istiyorsa ve daha fazlasını bekliyorsa, bu işaretleri gözden kaçırmamak gereklidir. Çünkü gerçek bir bağlılığa erişmiş erkek eğer arada ciddi problemler yoksa ve kadın tarafından destekleniyorsa bu tarz değersizlikleri asla hissettirmeyecektir. Videonun sonuna doğru önem derecesi artan maddeleri de dinlediğinizde konuyu tam olarak kafanızda netleştirmiş olacaksınız arkadaşlar. Geçelim diğer önemli maddemize. 2. İlişkide yapıcı olmadığı gibi tek şart koyan taraf kendisidir ve sizle ortak noktada asla buluşmayacaktır. Bu maddeyi değerlendirirken sizden nasıl bir çıkarı olduğunu da gözlemlemeniz çok önemlidir. Cinsellik ya da maddiyat için sizle birlikte olmayan bir erkeğin çıkarı için sizle olduğunu söylemek güç olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden sizden beklentilerini iyi anlamanız gerekir arkadaşlar. Çünkü erkeklerin geneli şartlar koymayı sever ve böylece hayatlarındaki kadınları koruyacaklarını düşünürler. Mesela giyiminiz konusunda size karışan bir erkeğin bir şeyleri saklama ihtimali daha düşüktür. Çünkü değer vermeyen bir erkek size genel olarak hiçbir konuda karışmayacağı gibi kendisine de karışmanızı istemeyecektir arkadaşlar. Değer vermek elbette kısıtlamak değildir ama erkek doğası kadınını korumayı öncelik olarak gördüğü için bu duruma öncelikle dikkat etmek gerekiyor. Olayın birçok farklı boyutu var elbette ve bu ilişkilerin yorumlanmasını zorunlu kılıyor. Ve kişiler genelde kendi başlarına ilişkilerini yorumlayamıyor ya da yanlış yorumluyorlar. Bu yüzden yaptığım özel seanslarda özellikle kadınların kendi doğalarına göre yaptıklarını doğru zannettiklerini ya da tamamen kendilerini suçladıklarına çokça şahit oluyorum. Bu durumlarda dengeyi sağlamak ve ayrıntılarda boğulmamak için mantıklı bir bakış açısına ihtiyaç var değerli arkadaşlarım. Az önce giyim konusunda verdiğim örnekte kısıtlama olarak görülen şey aslında erkeğin değer verdiğinin işaretiyken hiç karışmayan erkeğin de farklı amaçlar peşinde olabileceğini de göz ardı etmemek gerekir. Mesela erkek kadından bazı beklentilerde olduğunda bu özgüvensizlikle bağdaştırılabiliyor. Bu tek taraflı bir değerlendirme olacaktır arkadaşlar. Önemli olan şey erkeğin ilişki için gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıp çalışmadığıdır ve bu sürece de bağlı olarak değişebilen bir şeydir. Mesela cinsellik için sizden çıkarı olan erkek asla dışarıda bir şeyler yapmaya çalışmayacaktır. Maddi çıkarı olan bir erkekse size para harcatmaya dair her türlü manipülasyonu yapabilecektir. Sürekli cüzdanını evde unutacak, sürekli maddi problemlerinden bahsedecek. Maddiyatı kötü olduğu için sizle ayrılığı bile gündeme getirebilecektir. Geçelim diğer önemli maddemize. 3. Çıkarı için sizle birlikte olan erkek ilişkide tüm öncelikleri ister ama yaşadığınız maddi manevi hiçbir konuda size yardımcı olmayacaktır. Yaşamınızı tamamen değiştirip size hiçbir şekilde destek olmayacaktır
ya da sizi sadece canı istediği zamanlarda yanında tutmaya çalışacaktır. Bu çok önemli bir noktadır. Duygularınızı asla önemsemeyecek ve sorunlardan sürekli olarak kaçacaktır. Bu durum yine ilişki dinamiği ile alakalıdır arkadaşlar. Tek taraflı bir değerlendirme sizi yanlış bir yere sürükleyecektir. Çıkarı için birlikte olan erkek sadece kendine odaklanacak ve sizi anlamaya da çalışmayacaktır. Bu durum kendini geleceğe dair planlarda da gösterecektir. Erkek çıkarı için birlikte olduğu kadını gelecek planlamasına dahil etmeyecek ve ediyor gibi gözükse de bu sadece söylemlerde kalacaktır. Bu konuyu analiz ederken erkeğin ilişki sürecinde ciddi adımlar atıp atmadığına bakmak gerekiyor. İlişkinin başından beri sürekli bahane üreten erkekle bir şeyler yapmaya çalışan bir erkeği bir tutmamak gerekir. Erkeğin yavaş ilerlemesiyle hiçbir şey yapmaması arasında çok büyük farklar vardır. Oluşturulan bahaneler ilişki sürecinde alınan yaralardan dolayı mı? Yoksa her zamanki gibi konuyu değiştirmeye yönelik hamleler mi? Buna bakmak gerekiyor. Özellikle yanlış bir yönlendirme yapan ya da sadece kendine göre durumu yorumlayan çoğu kadın burada erkeği tek taraflı olarak suçlu ilan etme hatasına düşüyor arkadaşlar. Bu sorunun hiçbir zaman çözülemeyeceğini gösterir. Nasıl ki siz kadınlar erkeklere dair korkularınızdan dolayı ilişkide geri adım atabiliyorsanız erkekler de bazen geri adım atabiliyor gibi gözükebilir. Erkeklerin de kadınların davranışlarından dolayı korkuya kapılma durumları olabiliyor arkadaşlar. Geçelim diğer önemli maddemize. 4. Bir erkeğin çıkarı için kullandığında en çok başvurduğu manipülasyon çeşidi ise karşılığında bir şey istediğinde iyi şeyleri yapmasıdır. Bu durumu onaylanmayı isteyen erkek davranışları ile karıştırmamak gerekiyor arkadaşlar. Erkekler sevdikleri kadınlar tarafından onaylanmayı istediklerinde de iyi şeyler yapabilirler. Bu kadın ile çıkarı için birlikte olma anlamı da taşımayacaktır. Bu maddede anlattığım şey, diyelim ki kadından cinsellik konusunda beklentisi olan bir erkeğin sadece o güne özel olarak kadının sevdiği şeyi yapmaya çalışması, sonrasında asla arayıp sormamasıdır. Bu durum maddi çıkarı için kadınla birliktelik yaşayan erkekler için de geçerlidir. Maddi ihtiyacını karşılatmak için manipülasyon uygulayan erkek, amacına ulaştıktan sonra tartışma çıkarıp ortadan kaybolmak için bu davranışları da yapabilir. Bu yüzden buradaki çıkar konusunu onaylanma isteğiyle karıştırmamak gerekir. Geçelim diğer önemli maddemize. 5. Bir erkek çıkarı için birlikte olduğu bir kadını hayatında önem derecesi düşük bir yerde tutacak ve direkt olmasa da kıyaslamalar mutlaka yapacaktır. Bu çevresinde çok fazla kız arkadaşı bulunan bir erkeğin hayatındaki kadını onlardan daha az önemsediğini göstermesi şeklinde olabileceği gibi hiç tanımadığı insanlar için kadını kırmaya çalışması şeklinde de olabilir. Bazen karşılıklı çatışmalar sırasında aynı durumu yaşatmak amacıyla benzer tepkiler de verilebiliyor arkadaşlar. Durumu bununla karıştırmamak gerekir. Örnek olarak kadın erkeğe kendini değersiz hissettirmek için onu başkasıyla kıyasladıysa, erkek de aynı durumu ona yaşatarak durumu ona yaşatmak için birilerini ondan daha önemliymiş gibi hissettirmeye çalıştıysa bu bir ego savaşıdır. Çıkar durumu farklı şekilde algılanmalıdır. Kadının hiçbir olumsuz etkisi yokken erkek çevresindeki herkesi kadından önde tutuyorsa bu bariz bir çıkar durumudur. Yanlış bilinen diğer bir konuysa kadının aşırı yapıcı olduğu ve kendini tamamen garanti gösterdiği durumla ya da tam tersi durumda erkekle ego savaşına girdiğinde yaşananların da sanki çıkar ilişkisi yaşanıyormuş gibi sonuçlar doğurabileceğidir. Erkekleri sağlıklı bir şekilde yönlendiremeyen çoğu kadın duygularının suistimal edildiğine dair şikayetler sıralayabiliyor. Halbuki kendini erkeğe çok yanlış bir şekilde tanıtmış da olabiliyor. Durumları birbirine karıştırmamak gerekiyor değerli arkadaşlarım. Bu söylediğim 5 maddenin tamamını ilişkinizde gözlemliyorsanız ve ciddi bir hatanız yoksa ilişkinizi gözden geçirmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Bu videonun da sonuna geldik değerli arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.